Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Kartopunun bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 1. Yapacağımız örgüye göre 10, 20, 30, 40, 50 diye devam edecek. Tam ölçüye geldikten sonra da bir ilmek sonuna ekleyeceğiz. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. 4, 6, 8, 10. 10 ilmek bir model için, 10 ilmek ikinci model için sonuna bir ilmek ekledim. Toplamda 21 ilmek var şişimde. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters. Ben lastik örmeyeceğim. Lastiksiz başlıyorum direkt modeli. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. 3 ilmek düz. 3 tersten sonra 3 düz. Tekrar 3 ters. 3 ters. Bir ilmek örmeden aldım. Buraya kadar bir model bakın. 3 ters, 3 düz, 3 ters, bir ilmek örmeden alalım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 ters ilmek, 3 düz ilmek, 3 ters ilmek. Şimdi modeli devam etseydim burada bir ilmek örmeden alacaktım. Şimdi son olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. İki model üzerinden anlattığım için daha doğrusu. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, bakın şöyle, 1 ilmek düz. Şimdi 5 ilmek ters, 1 2 3, bu üçüncü örmeden aldığım ilmek oluyor ön yüzünde. 3 4 5 ilmek ters ördüm, 1 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, kenarda 2 ilmek ters. Bu ilk sırada kafanız karışmasın. Tam beni takip ederek yaparsanız daha sonra model tam oturmuş olur ve daha kolay devam edebilirsiniz. Bu şekilde ayarladık. Şimdi 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm. 3 düze gelince bu ortadaki ilmeğimi öne alacağım. Bakın öndekini arkaya aldım. Ortadaki ilmeğimi de
şişimin önüne taktım. Daha sonra bu 3 ilmeği aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm. Burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Devamındaki 3 ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek ters. Bu tek olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Selanik örüyoruz burada bunu yani. Ön yüzünde örmeyeceğim, arka yüzünde öreceğim bu tek olan ilmeği. 3 ters ilmek. Bu 3 düze gelince tekrar ortadakini öne alalım. Şu şekilde öne aldım ortadaki ilmeğimi. Daha sonra 3 ilmeğimi şişime aldım ve düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Tekrar düz örüyorum aynı ilmeği. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Kenarda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum önce. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters, 1 düz, 3 ters, 3 ters ilmek, 1 düz, ortada 5 ters ilmek. Zaten burada ters düz öreceğimiz ilmekler tam belirgin olmaya başladı. Düzlerimiz bakın belli, zaten düz örüyoruz. Yine 3 ters, 1 düz, 3 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. İsterseniz hemen bir model kurulumu daha yapalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. 3 ters. Bu tek olan ilmeğimi örmeden aldım. Devamında yine 3 ters, 3 düz, 3 ters. Devam edecek olsaydım buradaki ilmeğim örmeden alınacak olan ilmekti. Devamındaki. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek şimdi. Bir düz. İlmeklerim belli bakın zaten. 2 ters, pardon 3 ters. Bir düz. Ortada 5 ters ilmeğim var. Bir düz, 3 ters, bir düz, 2 tersle sıramı tamamladım. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada önce 3 ters ilmek örelim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek ördüm. Geldik bu 3 düz ilmeğimize. Şöyle. Bu ortadaki ilmeğimi öne alacağım. Öndekini arkaya aldım. Ortadaki ilmeğimi de öne getirdim. Daha sonra bu 3 ilmeğimi alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Artırma yaptım yani. Bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk yine. Devamında 3 ters ilmek,
ördüm. Bu ilmeğe gelince örmeden aldım. Daha sonra 3 ters ilmek, 3 düz ilmeğimize geldik. Ortadaki ilmeğimi öne alacağım. Bakın öndeki ilmeğimi arkaya aldım. Ortadaki ilmeğimi de öne aldım. Daha sonra bu 3 ilmeği alarak topladım ve düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım, artırma yaptım. Tekrar bu 3 ilmeğimi düz örerek bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık burada tekrar. Devamında 3 ters ilmek. Yine devam etseydim şu örmeden aldığım ilmek gelecekti buraya. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Bakın model şöyle hafif dilimli oluşmaya başladı. Yani lastik de istemiyor. İsterseniz böyle dilimli de kullanabilirsiniz. Son sıramız dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 1 düz, 3 ters, şu 3 ilmek çıkarttım, 3 ilmeği de ters ördüm. Devamındaki ilmeğim düz, daha sonra 5 ters ilmek, 5 ters, 1 düz, bir düzden sonra 3 ters, daha sonra bir düz, kenarda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bunu da daha önce hazırladım. Bakın aynı model olarak aynı iple kurdum. Şişlerim de aynı ama bunda lastik uyguladım. Bakın hazır lastik yaptım bunda. Kanalımda var yapım videosu. İsterseniz linkini bırakabilirim. Bunda da lastiksiz uyguladık. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Modelde kıvrılma olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay. Bunu kenara bırakalım. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Model şöyle çıtı pıtı güzel, hafif de kabartmaları olan, yapımı da oldukça kolay bir model. Evet, şöyle bırakalım. Hangisinde daha güzel durdu sizce arkadaşlar? Şöyle dilimli olması mı, lastikli olması mı? Siz hangisini uygulayacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.